Herkese merhaba. Eyüp peygamberin o efsanevi sabrını ve hakkındaki gerçekleri kaynak metinler üzerinden adım adım inceleyeceğimiz bu derinlemesine anlatıma hoş geldiniz. Bugün çoğumuzun bir şekilde aşina olduğu ama detaylarında gerçekten inanılmaz dersler barındıran o tarihi figüre bakıyoruz. İnanın bana bu metinlerin derinine indikçe sabrın ve inancın tam olarak ne anlama geldiğine dair bakış açınız değişecek. Hemen başlayalım. Şimdi, başlamadan önce kendinize şu zor soruyu bir sormanızı istiyorum. Sahip olduğunuz her şeyi, yani tüm servetinizi, çocuklarınızı, ailenizi, hatta sağlığınızı bir anda tamamen kaybettiğinizi hayal edin. Gerçekten tepkiniz ne olurdu? İsyan mı ederdiniz, yoksa derin bir kabulleniş mi? İşte bugünkü incelememiz, tarihteki o en büyük sabır sembollerinden birinin bu inanılmaz yıkıcı testte nasıl başa çıktığını tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Peki, bugün tam olarak neleri konuşacağız? Gelin hızla üzerinden geçelim. İlk olarak Eyüp'ün o ağır imtihanına bakacağız. Sonra sabrını, duasını ve şifasını konuşup ailenin geri dönüşünü inceleyeceğiz. Dördüncü adımda ettiği bir yemin ve o yemine gelen ilahi çözümü ele alıp en sonda İsrailiyat efsaneleriyle Kur'an'ın anlattığı saf gerçeği birbirinden ayıracağız. 1. Bölüm. Eyüp'ün ağır imtihanı, servetini, ailesini ve sağlığını kaybetmesi. Kaynak metinlerimizin hepsinde çok net bir ortak nokta var. Eyüp peygamberin hayatının ilk dönemi aslında büyük bir bolluk içindeydi. Ama sonra Cenab-ı Hak onun bütün mallarını, mülkünü ve çocuklarını aldı. Üstelik kendisini de ağır bir hastalıkla sınadı. Birkaç vefakar dostu ve eşi dışında bütün akrabaları onu terk edip gitti. Düşünebiliyor musunuz? Bu kadar yıkıcı bir kayba rağmen o şikayet etmeyi tamamen reddetti. İçine düştüğü bu derin acı onu Allah'tan uzaklaştırmadı. Aksine halka şikayet etmeyerek elde edilen o eşsiz sabra, yani sabrı cemile yöneltti. Sad suresi 41. ayetteki şu çarpıcı alıntıya bir bakın. Eyüp o en karanlık anında Rabbine şöyle sesleniyor. Şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu. Biliyor musunuz, burada asıl ilginç olan şey Eyüp'ün kullandığı dil. O kadar saygılı bir kul ki çektiği acıyı, hastalığı ve yorgunluğu doğrudan Allah'a fatura etmek yerine bu kötülüğü ve bıkkınlığı şeytana nispet ediyor. Hastalığı sırasında çevresindekilerin ve şeytanın verdiği o ümitsizlik tohumları, inanın onu fiziksel acılarından bile daha çok üzüyordu. 2. Bölüm. Sabır, dua ve şifa süreci. Çaresiz bir yakarışın mucizevi bir tedaviyle buluşması. Enbiya suresi 83. ayette geçen bu dua gerçekten tarihin en ikonik yakarışlarından biri olabilir. Eyüp şöyle diyor: "Başıma bu dert, bu bela geldi, sen merhametlilerin en merhametlisisin." Dikkat ettiniz mi? "Beni iyileştir, paramı geri ver" gibi spesifik, dayatmacı bir talep yok burada. Sadece içinde bulunduğu durumu son derece mütevazı bir şekilde sunup Allah'ın merhametine sığınıyor. İşte beklentisiz teslimiyetin zirvesi tam da budur. Ve ilahi cevap harika bir eylem planı ile geliyor. Yüce Allah bu yakarışa karşılık veriyor ama, bakın bu çok önemli, Eyüp'ten fiziksel bir şey yapmasını istiyor. Ayağını yere vur diyor. Hastalıktan bitkin düşmüş bir adamdan ayağını yere vurması isteniyor. Ve ardından mucizevi bir şekilde yerden soğuk bir su fışkırıyor. Hem yıkanılabilecek hem de içilebilecek serin, şifa verici bir kaynak. Yani iyileşme tam olarak ilahi lütuf ile kulun eyleminin birleştiği o noktada gerçekleşiyor. 3. Bölüm. Ailenin geri dönüşü. Sarsılmaz sabra verilen ilahi bir ödül. Fiziksel iyileşmenin ardından hikaye burada bitmiyor tabii ki. Kaynak metinlerde çok açık bir şekilde ifade ediliyor. Allah, Eyüp'ün sadece hastalığını iyileştirmekle kalmadı. O muazzam sabrına karşılık ona kaybettiği tüm ailesini geri verdi. Hatta onlarla birlikte bir o kadarını daha, yani 2 mislini lütfetti. Hem nesline nesil kattı hem de kaybettiği servetin kat be kat fazlasını ona bağışladı. Peki neden? Kaynaklarda bu geri dönüş 2 temel noktaya bağlanıyor. Birincisi, bu doğrudan Allah'ın katından gelen özel bir rahmettir. İkincisi ise akıl ve sağduyu sahipleri için, yani aslında hepimiz için evrensel, zamansız bir öğüttür. Yani bu metinler bize özetle şunu söylüyor: Eyüp'ün yaşadıkları sadece geçmişte kalmış bir olay değil, zorluklara göğüs geren herkes için umut verici, kalıcı bir sembol. 4. Bölüm. Yemin ve ilahi merhamet. Aceleyle verilmiş bir söze getirilen zarif bir çözüm. Olayın akışı içinde gözden kaçabilecek ama gerçekten büyüleyici, spesifik bir detaya odaklanalım şimdi. Hastalığının en şiddetli günlerinde çevrenin de vesvesesiyle bunalan Eyüp,
kendisine destek olan o vefakar eşine bir anlık kızgınlıkla iyileştiğinde ona 100 sopa vuracağına dair bir yemin etmişti. Ama eşi o süreçte ona muazzam destek olmuştu. İşte burada Allah çok zarif bir çözüm sunuyor. Yeminin yerine gelmesi lazım ama vefakar bir eşin incinmesi ilahi adalete sığmaz, değil mi? Bu yüzden Allah ona eline 100 adet çöpten veya ekin sapından oluşan tek bir demet al ve onunla sadece bir kez vur buyuruyor. Eşsiz bir merhametle yemin kimseye zarar verilmeden yerine getirilmiş oluyor. Ve tüm bu sürecin sonunda o muazzam övgü dolu ayet karşımıza çıkıyor. Biz onu gerçekten sabırlı bulduk. O ne güzel bir kuldu. Çünkü o daima Allah'a yönelirdi. Saat suresi 44. ayet. Bu tek bir cümle bile Eyüp peygamberin mirasını tarihteki o en büyük dayanıklılık örneği olarak sonsuza dek mühürlemeye yetiyor. 5. ve son bölümümüz Kur'an ve İsrailiyat, tarihi efsaneleri Kur'an'ın saf gerçeğinden ayırmak. Şimdi burada çok ilginç bir şey var. Yüzyıllar boyunca dilden dile dolaşan efsanelerle, yani İsrailiyatla asıl gerçeklik arasındaki o büyük uçuruma bakıyoruz. Bir yanda Eyüp'ün etlerinin çürüdüğü, bedeninden kurtlar döküldüğü hikayeleri var. Oysa kaynaklarımızdaki uzmanlar bunların uydurma olduğunu çok net söylüyor. Diğer yanda ise Kur'an'ın anlattığı o saf gerçeği görüyoruz. Odak noktası, iğrenç bir fiziksel çürüme değil, kaybedilen aile, yoğun ruhsal sıkıntı, vesveselere karşı verilen savaş, saf bir sabır ve sonuçta gelen ilahi merhamettir. Buna ek olarak kaynaklarda son derece çarpıcı, alternatif bir görüş daha var. Ekrandaki darabe kelimesine dikkat edin. Geleneksel olarak bu kelime eşine vurmak olarak çevrilse de bazı modern yorumcular tamamen farklı bir anlam getiriyor. Arapça darabe kelimesi aynı zamanda sefere çıkmak, yolculuk yapmak anlamına da geliyor. Yani onlara göre Eyüp eşine vurmaya falan yemin etmemişti. Allah ona zalim ve putperest bir ortamdan uzaklaşmasını, yani göç etmesini emretmişti. Bu tefsirsel tartışma, metinleri okurken kelimelerin derinliğine inmenin ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha gösteriyor. Ve geldik sonumuza. Başlangıçtaki o soruyu şimdi biraz değiştirerek sizlere sormak istiyorum. Hayatınızda kendi ağır imtihanlarınızla yüzleştiğinizde dikkatinizi sadece kaybettiğiniz şeylere ve hissettiğiniz acıya mı odaklayacaksınız, yoksa Eyüp gibi beklentisiz bir teslimiyetle umuda ve sabra mı yöneleceksiniz? Onun hikayesi bize gösteriyor ki karanlığın en koyu olduğu anda bile ilahi bir su kaynağı hemen ayaklarımızın altında olabilir. Umarım bu derinlemesine metin incelememiz kendi mücadelelerinizde sizlere de farklı bir perspektif sunmuştur. Bugün bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere.